Önce şuradan başlayayım. Varoluştan diyeyim, enerji, frekans. Hatta şöyle bir şeye bakabiliriz. Evren diyelim. İnsan yürüyen bir evren. Yani her şey birbirine iç içedir. Yani her şey 1 milyon diyelim. Ortalama bir güneşin içine 1 milyon dünya sığıyorsa insanın vücudundaki molekülleri de 1 milyon kere yaklaştırdığınız zaman her şey iç içe girmek, yani her şey yine bire dayanıyor. Bir ve 2 ve sıfır. Yani aslında sıfır bir sıfır bir sıfır bir. Yani dünyanın dönüşü gibi, dönüştüğü zaman nötronlara, elektronlara baktığınız zaman biri artı, biri eksi de. Eksi olduğuna göre yani kadınla erkek artı ve eksi, yani birbirlerini tamamlayan, her şey birbirini tamamlıyor. Yani yaratılışın anlamı her şeyi birbirinin tamamlamak. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar yıllarca okuyoruz, ediyoruz bir şeyler başarabilmek için veya bir şeyler öğrenebilmek için. Öğrendiğimiz şeylere baktığın zaman sadece e, fiziksel. Aslında yani şu anda gördüğümüz her şey fiziksel. Yani her şey bağlanma veya connect, bir şeylere bağlanma amacımız veya bir şeyler elde etme diye düşünelim. Bu sadece bir örnek. Aslında her şey bir örnek de şöyle bir şey bakabilirsek bir tane film örnek veriyorum. Avatar diye bir film var. Bunun içinde bedenler içine giriyoruz ve orada bir tane olay var. Herkes belirli bir noktada ağaca bağlanıyor. Neden ağaca bağlanıyor? Enerji. Aslında her şey enerjiden oluştuğuna göre insanların kullanma kılavuzu diyeyim. Yani nasıl ki bir gün bir e, cihaz aldığımızda her şeyin içinde kullanma kılavuzu varsa, insanların da kullanma kılavuzu dinlerdir. Yani her gelen bir din insan için kullanma kılavuzudur. Yani en baştan başa dönersek Adem'den gelen her şey hep insanlara e, yüzyıllarca, bin yıllarca, yani varoluştan bu yana her zaman dinler gelmiştir, yeni bir din. Bu yeni dinin anlamı da yeni bir sürüm, yani upgrade etmek ya da yüklemek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan 30 sene önceki bir bilgisayarla şu andaki kullandığınız bir bilgisayar arasında uçurumlar var. O zaman megabayttı. Megabayt çok yüksek bir şeydi o zaman için. Şu anda terabayt bile yani küçücük kalıyor. Yani her zaman bu şekilde. Her yeni gelen din bir üst sürümdür. Yani üst sürüm şu şekilde açıklayabilirim. Ee, insanı anlamak için hep en son gelen üst sürümü. Yani aslında şöyle bir şey. Çoğu dini araştırdığın zaman hep aynı noktaya çıkar. Yani neden varız, ne için yaşıyoruz ve bu hayatta amacımız ne, neyi elde edebiliriz? Yani baktığın zaman aile oluşturuyorsun, çocuğun oluyor, onun için bir şeyler alabilmen için gidiyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun. Halbuki oradaki en ince ayrıntı nokta insanlar için her şey dürüstlükten ibarettir. Yani varoluşun gayesi dürüst olmaktır. Yani her şeyi hakkıyla vermek. Hakkı dediğim şu şekilde bir şey düşünün. Yani geniş olarak açıklamaya çalışayım. Aslında anlatacağım o kadar çok şey var ki e, bazen nereden başlayayım? E, şimdi iç içe sokmak da istemiyorum hiçbirisini. O derece, yani şey gibi, kuantum fiziği gibi düşün. Her şey iç içe girikti zaten. Ve bunları ayırt edemediğimiz için bu haldeyiz. Baktığın zaman ezoterik tarihlere, mesela Mısır olsun, Yunan tarihi olsun, Avrupa tarihi, ondan önce Mayaların tarihi, Çin tarihi, her şey, Hint tarihi, yani Hintliler, Budistler, bilmem neler. Aslında her şey aynı noktaya dayanıyor. Yani bu e, şu şekilde bakabiliriz olaya. Nuh'tan önce ve Nuh'tan sonra. Yani Nuh'tan önce her şey silindiğine göre biz direkt taş devrine döndük. Yani o derece yüksek bir teknolojiden direkt mağaranın içine gömülmek gibi bir şey. Şu anda da teknoloji içindeyiz veya biz teknolojiyle nasıl söyleyeyim, sözde, yani o derece yükseldik ki teknoloji olarak zannediyoruz. Halbuki taş devrinde yaşıyoruz, farkında değiliz. Yani amaç şu, yani
bir şeyler geliştirdiğimizi zannediyoruz. Halbuki hiçbir şey daha yapamadık. Halbuki bir adım bile atamadık. Yani kainatın yaratılışındaki teknolojiye, Allah'ın yarattığı teknolojiyi görünce şunu fark ettim. Eee, Gülüyorum resmen. Başka da bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim artık yani. Eee, Ne gelirse insanın kendi başına gelir yani. Cahilliğinden, kendi cahilliğinden. Hiç kimse de suç aramamak lazım. Yani bu şeyle alakalı. İnsanın kendini geliştirememesi veya bir şey öğrenememesi, bir şeyi okuduğu zaman sadece ezbere okuması, yani o kelimelerin oradaki mesajların ne anlama geldiğini öğrenemediği sürece veya algılayamadığı sürece hiçbir şey onun için eee, anlam ifade etmez. Sadece gördüğü şeye inanır veya nasıl söyleyeyim dokunduğu şeye inanabilir. Yani bugün vücutun bile örnek vereyim sadece. Nikola Tesla eee alternatif akımı ürettiğinde elinde lamba yaktıydı. E, Bunu yakması da çok doğal bir şey. Neden dersen zaten senin vücudunda atomlar elektriksel olarak birbirine bağlandığı için zaten ona da sen bir enerji veriyorsun. Oradaki sadece bir nasıl söyleyeyim bir makine olması lazım. Makine diyeyim yani daha doğrusu. E, Bir cihaz olması lazım ki o cihazdan akım olduğu sürece senin vücudundan da ona geçecek. Yani her şey birbirine bağlı zaten. Sadece fizik olarak. Zaman dediğimiz kavram da sadece bizim dünya için zaman kavramı var. Dünyanın dışında neye göre zaman? Kime göre zaman? Yani bana göre farklı bir zaman. Sana göre farklı bir zaman çünkü herkes aynı pencereden baksa bile herkes aynı şeyi göremez. Yani gördüğü şeyi anlamlandıramaz daha doğrusu. Herkes farklı bir şekilde anlamlandırır. Yani bir şeyi ne kadar anlamlandırabilirsen, yani kendi kafanda büyütebilirsen veya küçültebilirsen, yani bir şey ne kadar küçükse o kadar da büyüktür. Yani insan baktığım zaman şöyle bir şey aklıma geliyor. İnsan yürüyen bir evren. Yani biz sadece bir evrenin içindeyiz. Bunun içinde Samanyolu var, bilmem nesi var, bilmem nesi var. Yani 13,7 milyar diye bahsediliyor. Halbuki genişleme hızı onun çok çok üstünde bir şey. Ve çarşaf gibi bir evren düşün ve bir anda da katlanacak. Yani her şey birden var olduysa birden de yok olur. Bu kadar basit. Ama bunu nasıl baktığımıza bağlı. Yani sözde 200 yani 100 bin yıl ne kadar zaman olduğunu bilmiyorum. İnsanlar araştırıyor sözde evrenin şu sırrını çözeceğiz. Evrenin bu sırrını çözeceğiz. Halbuki çözmeleri gereken asıl evren insan. İnsanın sırrını çözseler evreni zaten çözecekler. Problem de buradan kaynaklanıyor. Yani o kadar yani hiç kimse açısından bir şey de söyleyemiyorum. Herkesin dünyaya bakış açısı yani. Hiç kimse, herkes farklı bir daldadır. Örnek veriyorum. O zaman şöyle bir şeyden bahsedeyim. Daha önce Nuh'tan öncesindeki eee, yani sözde herkes tanrılıkta ibadet, tanrılıkta bulunan yok güneş tanrısı, yok ölüm tanrısı, yok bilge tanrısı. Ha, bilge tanrısı deyince olay orada değişiyor. Her şeyin ana noktası yani bilge tanrısı yani Thoth, Hermes veya Hazreti İdris diyeyim. Yani bu bilgelik tanrısı dediğim yani piramitlerin ana yapılış nedeni enerji sirkülasyonu dengeleme ve hepsinin altında genellikle baktığın zaman akarsu vardır. Akarsuda e, enerji yani her şey birbirine dengeli. Yani düzgün bir malzemelerle bakır olsun, demir olsun, mıknatıs yani bunları birleştirdiğin zaman ve düzgün sarmalladığın zaman farklı bir enerjiye geçiyorsun. Yani alternatif akımın yükseltebiliyorsun. Yani suyla temasında her şey birbirine akım şeklinde dengeli olarak yaptığında yani insan bedeni de ortalama atom olduğuna göre yani yer çekimi veya yer itimi mi diyeyim artık yani kimine göre yer çekimi, kimine göre gök itimi, kimine göre yani bunların enerjilerini dengeleyebildiğin zaman istediğin her şeyi havalandırabilirsin. Yani insan uçabilir de yerin dibine de girebilir. Yani çok basit ama çok da derin. Zaten her şey basitte gizlidir. O basiti çözdüğün zaman çok fazla derine girmene gerek yok. Yani atom değil, yani sicim teorisini de bulsam bile yani sicim teorisini çözdüğünüz zaman zaten her şey biter. Yani Hazreti Musa'ya baktığın zaman e, zaten peygamberlere hepsine ilim şu şekilde veriliyor. Yani atomları nasıl
hareket ettirebildiklerini veya frekansları bilmem neyse. Musa'dan bahsediyordum. Musa şöyle bir şey herhalde sicim teorisini çözdü. Allah'ın verdiği bir ilimle ki denizi yarabildi. Bugün ondan sonra Süleyman'a baktığın zaman Hazreti Süleyman o da öyle bir ilim dediğim yani adam Allahu Teala öyle bir yetki vermiş ki beynindeki hücrelerin nöronları nasıl kullanacağını biliyor ve hayvanlarla iletişime geçebiliyor. İnsanlarla ya her şeyle iletişime geçebiliyor. Yani bu derece üst seviye. Yani her şey sizin kendi içinizde gizli. Ama bunun içinde okumanız gerekiyor. Yani kendi prospektüsün yani kendi kullanım kılavuzunuzu okusanız ama okuduğunuz ezbere okumamak lazım. Yani her cümlenin içinde o derece geniş ki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Açtıkça açılıyor yani. Şey gibi düşün, evren gibi. Yani her cümle bir evren, ses frekansı. Yani her şey frekanstan oluştuğuna göre, titreşimden oluştuğuna göre her şey iç içe geçiktir. Yani bir sarmal iç içe sar 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 sar. Yani şeye döndüğümüz zaman ana noktada yani basit rakamlar, sayılar, insan bedenindeki rakamlar. Yani bir bakımına her film örnek Matrix'teki gibi rakamlar insan bedeni oluşturduğuna göre hayvanları da oluşturuyor ve her şeyi oluşturuyor. Yani insanlar şeye olarak bakıyor Allahu Teala'ya. Yani çok farklı bir göz. Yani aslında her şey enerjisel. Biz sadece insan olarak bir bedenin içine sokulduğumuz için avatar bedenleri ve bu beden sadece döngü içindedir. Yani belirli bir zaman ilk doğarız. Yani nasıl anlatayım? Gözle göremeyeceğimiz bir meniden oluşuyoruz ve ufacık bir meni ve bunun içindeki milyonlarcasından bir tanesi seni oluşturduğuna göre rahim yani rahim aslında olay şu yani Rahman güneş olduğuna göre rahim de ay olduğuna göre ay da dünyayı yönettiğine göre yani diğer gezegenler de ruhları ve insanların fiziksel ruhlarını yönettiğine göre e, çok farklı bir şeyler açılıyor. Yani aslında şu şekilde bunları hepsini tek tek not alıp hangisinden başlayacağımı çözmem lazım. Önce e, yorum yaparsanız videoma çok sevinirim. İkincisi de beni takip etmeyi unutmayın. Herkese çok saygılar.